Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu runner'ın takımı olan yastık modelini yapacağız. Hem bu şekilde yarım olarak yapacağız, hem de bu şekilde tam model olanı yapacağız. Hem açık renkli olanı hem de yeşil renkli olanı, bu şekilde iki renkli olanı da yapacağız. Bu renkte de çok güzel oldu. Açık renkli olanı da çok güzel oldu. Ben iki rengi de çok beğendim. Umarım sizler de iki rengi beğenirsiniz. Model çok kolay, yapılışı çok kolay. Ben ikisini bir günde bitirdim. Hatta üçüncüyü de bir günde yapabilirsiniz. Ben bu yastıkları yaparken hazır yastık kılıfı kullanıyorum. Benim yastık ölçüm 45'e 45 santimetre. Siz istediğiniz ölçüye göre yapabilirsiniz. İki model içinde yaklaşık 200 metreye kadar ip gitti. Yarım olanına püsküllerine ip gitti. Diğer modele de biraz daha fazla ördüğümüz için ip gitti. Uzun olanına dört köşesine püskül ekledim. Yarım olanına sadece ön tarafına püskül ekledim. Bu modeli yaparken 2 milimetre koton makrome ip kullandım. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ip kullandım. Amerika'da Hobby Lobby mağazasından ipimi alıyorum. Türkiye'de benzer iplerin markalarını bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorum kısmına yazabilir. Diğer arkadaşlara fikir olur. Tahta boncuk kullandım. Tahta boncuğun ölçüsü 19 milimetre. İsterseniz boncuk da kullanmak zorunda değilsiniz. Sade püskül olarak da kullanabilirsiniz. Modelin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Sizlerden ricam videolarım daha çok kişilere erişebilmesi için videoma bir beğen ve yorum atmanız. Bu şekilde videolarımız keşfete düşecektir ve daha çok kişilere erişecektir. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Videonun yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 milimetre kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. Bu ipten yaklaşık metre ip kullandım. İpin arkasında 2 ile 4 milimetre tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 milimetre tığ kullanacağım. Modelimize yastığın boyunca zincir çekerek başlıyorum. Sabit bir zincir sayısı yok. Herkesin el sıklığı farklı olduğu için, tığ numarası farklı olduğu için, ip farklı olduğu için sabit bir zincir sayısı yok. Yastığın boyunca zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Sıkmadan rahat bir şekilde zincirimizi çekiyoruz. Çok da gevşek bırakmadan, sıkmadan rahat bir şekilde zincirimizi çekiyoruz. Böyle birkaç tane ekstra çektim. Şimdi yastığım boyunca yaptım. Böyle birkaç tane ekstra çektim. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi 8 tane dönüş için çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dönüş için çekiyorum. 9. zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Bu bizim kenarımız olacak. Kenarda olacak tam dönüş yere. 5 zincir yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bu aşağıdan 8 zincir sayıyorum. 9. zincire trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir trabzan. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı boşlukta, aynı zincir içerisinde tekrar bir trabzan yapıyorum.
5 zincir, tekrar aşağıdan 8 zincir sayıyorum. 9. zincirde bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. zincir üzerinde bir trabzan yapıyorum. 5 zincir, tekrar aynı zincir içerisinde bir trabzan yapıyorum. Beş zincir, tekrar 8 zincir sayıyorum. 9. zincir üzerinde tekrar aynı şeyi tekrarlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. zincir üzerine tekrar bir trabzan, 5 zincir, tekrar aynı zincir içerisinde bir trabzan yapıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar, yastığın boyunda olana kadar. Yani buraya kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Ben kenara kadar yaptım. Burada fazlalık zincirimi sökeceğim. Fazladan olan zinciri söküyorum. Burası benim kenar sayılıyor. Dönüş kenarım. Yastığın kenarı. Buraya bir şey yapmayacağım. Burası kenar. Buraya tekrar bir işlem yapmayacağım. 5 zincir yapıyorum. Bu kenardan önceki batmış olduğum yere, bakın kenardan önceki batmış olduğum yere şöyle göstereyim. Ben normalde böyle gelmiştim. Böyle dönmem gerekiyordu. Ama biz dikişsiz yastık yapacağımız için, hani yastığın üzerine geçirme yastık yapacağımız için normalde runner gibi gidip gelme yapmıyorduk. Runner'da gelmiş olsaydım böyle buradan dönecektim. Ama runner için değil, şimdi yastık için arkaya döneceğim. Böyle çeviriyorum. Bu kenarda battığım yere batmıyorum. Bakın alt tabanda zincire battığım yerde aynı yere tekrar batıyorum. Aynı işlemi orada tekrar yapıyoruz. Bir trabzan, 5 zincir. 5 zincir, aynı zincir içerisinde tekrar bir trabzan yapıyoruz. Burası kenar. Zincirin tam ucunda sadece bir yer, bir kenar. İki taraflı. Şimdi tekrar 5 zincir. O taban kısmında battığımız yerde
diğer tarafına tekrar batarak aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bir trabzan, 5 zincir, aynı zincir içerisinde bir trabzan yapıyoruz. 5 zincir, sıradaki battığımız zincirin içerisine bir trabzan, 5 zincir, tekrar aynı zincir içerisinde bir trabzan. Bu şekilde bütün bu battığımız zincirlerin hepsine batıyoruz. Sadece bu kenardakine, yani başındakine batmıyoruz. Burada sadece kenar birleştirmesi yapacağız. Yeni sıraya başlayacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar kalanları da yapalım. En sonunda kenar sıramızı birleştirelim. Yeni sıraya başlayalım. Ben sıra sonuna kadar hepsine battım. Sadece başındakine batmadım. Son 5 zincirimi çekiyorum ve sırayı birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ilk yaptığımız 8 zincir. 3 zinciri trabzan olarak sayılıyordu. 5 zincir de aradaki zincir olarak sayılıyordu. Şimdi buradan 3. zincire batarak sıramızı bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi benim bu sırada bu zincirin tam ortasında başlamam gerekiyor. Yani 3. zincirde böyle iz sürme yaparak ortaya doğru gidiyorum. Ortadan başlamış oluyorum. 8 zincir çekiyorum. 3 zincir aynı buradaki gibi ilk trabzan olarak sayılıyor. Yani bu taraftaki trabzan olarak sayılıyor. 5 zincir de aradaki zincir olarak, toplamda 8 zincir çekiyoruz. Aynı zincir içerisinde bir trabzan yapıyoruz. Yani aynı bu V'leri burada da oluşturmuş oluyoruz. 2 zincir, buraları bu boşlukta bu şekilde sık iğne yaparak da yapabilirsiniz. Benim gibi 1, 2, 3. zincire sık iğne olarak da yapabilirsiniz. 2 zincir. Burada da aynı şekilde boşlukta bu şekilde trabzan yaparak 5 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde trabzan yaparak da yapabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Ama bu trabzanlar sağa sola kayacak. Aynı görüntü olmayabilir. Benim gibi zincirin içerisine de batabilirsiniz. 2 zincir, buradan 1, 2, 3. zincire, yani bu zincirlerin tam ortasına 3. zincirin içine bir trabzan, 5 zincir, aynı zincir içerisinde bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir. Bakın bu arada çektiğimiz uzun 5 zincirin 3. zincirin içine bir sık iğne, şöyle göstereyim. Bu modelde bu arada çektiğimiz uzun 5 zincirlerin içine bir sık iğne yapacağız. Bu V trabzanların içine aynı tekrar V trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar, yastığın model sonuna kadar bu hep aynı olacak. Bu V trabzanların içine aynı bu V trabzanları devam edeceğiz.
Bu boşluklarda bir sırada 5 zincir, bir sırada 2 zincir, bir sık iğne yapacağız. Bu sıra sonuna kadar hep aynı devam edeceğiz. Bu iki sırayı hep tekrar edeceğiz. İki zincir. Bakın bu V trabzanların içinde üçüncü zincirin içine bir trabzan, 5 zincir, tekrar üçüncü zincirin içinde bir trabzan, 2 zincir, üçüncü zincirin içinde bir sık iğne, 2 zincir, ve trabzanların içinde üçüncü zincirin içinde bir trabzan, 5 zincir, tekrar aynı zincirin içinde bir trabzan. Bu şekilde örnek çok kolay. Dediğim gibi boşluklarda yaparsanız daha hızlı ilerlersiniz. 2 zincir, üçüncü zincirin üzerine bir sık iğne, 2 zincir, üçüncü zincirin üzerine bir trabzan, 5 zincir, aynı boşluk içinde, aynı zincir içinde bir trabzan. Bu şekilde bütün boşluklara bu şekilde yapıyoruz. Uzun zincirde bir sık iğne ve trabzanların içinde aynı V trabzanları yapıyoruz. Aynı şekilde. Bu kenara kadar hep aynı. Kenarda da zaten V trabzanları var. V trabzanın içinde tekrar V trabzan yapıyoruz. Dönüyoruz. Bu boşluğun içinde de sık iğne yaparak devam ediyoruz. Kenara kadar aynı. Kenarda da sıramızı birleştireceğiz. Kenardan önceki boşluğa bir sefer battım. 2 zincir çekiyorum. Kenarın oradaki V'ye geldim. 2 zincir. Buradaki üçüncü zincire batıyorum. Bir trabzan. 5 zincir. Aynı zincir içerisinde bir trabzan yapıyorum. Burası kenar. Şimdi tekrar diğer kenara doğru dönüyorum. 2 zincir. Buradaki 5 zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne. 2 zincir. Buradan 3. zincire batarak trabzanımı yapıyorum. 5 zincir. Tekrar aynı zincir içerisinde bir trabzanımı yapıyorum. Burası dönüş olan kenardı. Şimdi tekrar diğer kenara kadar, sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Sonra sıramızı birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu boşluğa battım. 2 zincir çektim. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Burada 3 zincir trabzan için çekmiştim. İlk başlarken. 3. zincire batarak sıramı birleştiriyorum. Aynı ilk sırada yaptığım gibi. Şimdi benim tekrar bunun ortasından başlamam gerekiyor. Tekrar iz sürüyerek onun ortasına gideceğim. Zincirlerin ortasına batarak 3. zincirin ortasına gideceğim. Hep başlarda aynı şey olacak. İz sürüyerek zincirlerin ortasına geleceğim ve 8 zincir başlayarak 8 zincir çekerek sıramı başlayacağım. 3 zincir
trabzan için, 5 zincir ara zincir için toplamda 8 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi tekrar aynı zincir içerisinde bir trabzan yapıyorum ve burada V'yi oluşturmuş oluyorum. Şimdi ilk sırada yaptığımız gibi arada 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tığımı doluyorum. Şimdi bu aralarda battık. Bu aralarda işlemimiz bitti. Şimdi burada artık sadece şu V yaptığımız yerlere batacağız. Burada 3. zincirin içine batarak, zincirin içine batanlar zincirin içine, boşluğa batanlar boşluğa batsın. Bir trabzan, 5 zincir, tekrar aynı zincir içerisinde bir trabzan. Burada sadece bu işlemi yapacağız. 5 zincir ve V trabzanları yapacağız. 5 zincir, tekrar bu V trabzanların içinde bu sırada hep aynı şeyi yapacağız. V trabzan, 5 zincir. Burada V trabzan, 5 zincir, V trabzan. Şimdi buraya geleceğim. 3. zincirin içine V trabzan. 3. zincirin içinde ya da boşlukta bir trabzan, 5 zincir, aynı boşluk içerisinde bir trabzan, 5 zincir, sıradaki V trabzanların içinde 3. zincirin içerisinde bir V trabzan, 5 zincir, aynı zincir içerisinde bir trabzan. Bu şekilde bütün bu V trabzanların içine batarak sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Sıramızı birleştiriyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son 5 zinciri çekiyorum. Ve sıramı birleştiriyorum. 3. zincire batarak sıramı birleştiriyorum. Zincirimin içinden geçiriyorum. Şimdi diğer sıralarda yaptığım gibi tam bu zincirlerin ortasından başlamam gerekiyor. Zincirimi, ilmeğimi zincirlerin içinden geçirerek ilmeğimi kaydırıyorum. 2 3. zincire kadar geliyorum. Tekrar V trabzan yapıyorum. 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aynı zincir içerisinde bir trabzan yapıyorum. Model tamamen 2 sıradan oluşuyor. Birinci sıra bu. V trabzan, 5 zincir. Şimdi ikinci sırada bu yapacağımız sıra. Hep bu 2 sırayı tekrar edeceğiz. Hep aynı 2 sırayı yapınca bu örnek oluşuyor. Şimdi ilk sıra buydu. Şimdi ikinci sırada bu yapacağımız 2 zincir. Bu 5 zincir üzerinde 3. zincirin üzerinde bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir. Bu V trabzanların içindeki 5 zincirin içindeki 3. zincire batarak tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir trabzan, 5 zincir,
Tekrar aynı zincir içerisinde bir trabzan. 2 zincir. 5 zincir üzerinde 3. zincirin içinde bir sık iğne. 2 zincir. Tekrar bu V trabzanların içinde 3. zincirin içerisinde tekrar V trabzanlar yapıyoruz. Bir trabzan, 5 zincir, tekrar aynı zincir içerisinde bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şeyi tekrar ediyoruz ve yapmak istediğimiz uzunluğa kadar bu iki sırayı hep tekrar ediyoruz. Bu alt tabanını oluşturduktan sonra model tamamen bu iki sıradan oluşuyor. Bu iki sırayı hep tekrar ediyoruz. Bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. İsterseniz yarım yastık yapabiliriz. İsterseniz bu şekilde tam yastıkta yapabiliriz. Şimdi yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapalım. İlk önce yarım olarak göstereyim. Ondan sonra tam olarak size göstereyim. Şimdi yarım olarak yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapın. Ben ilk önce püskülümü şu şekilde tuttuktan sonra yaklaşık şuraya kadar, yani püskülüm mesela şu boydaysa püskülümü tuttuktan sonra püskülüm buraya kadar gelsin istiyorum ben. Yere değmeyecek şekilde, çok da kısa olsun istemiyorum bu modelimi. Püskülüm yere değmeyecek şekilde buraya tuttuktan sonra siz dantelin nereye kadar gelsin istiyorsanız püskülden sonra oraya kadar örün. Ben dantelimi örüp geliyorum. Şimdi ben yastığımın olmasını istediğim yere kadar ördüm. Yani şöyle püskülümü ölçtüğümde püskülümle birlikte olmasını istediğim yere kadar ördüm. Bu yarım yastığımın boyu benim için ideal. Buraya kadar ördüm. Benim için yeterli. Yarım yastıkta uçları bu şekilde kalsın. İsterseniz runner'daki gibi de 8 zincir çekip batabilirsiniz, toparlamak amacıyla esnemesin diye. Ben bu şekilde bırakacağım, uçları bu şekilde sivri sivri dursun diye. Benim gibi de yapabilirsiniz. Bu kenarı birleştirdikten sonra aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi, eğer sivri bırakacaksanız bir zincir çekip burada ipimizi kesip bitirebilirsiniz. Ama eğer uç kısmını biraz toparlamak istiyorsanız, bu şekilde bitmesin diyorsanız, aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi gelip orta 3. zincire kadar iz sürme yapıp aynı runner'da yaptığımız gibi 8 zincir çekip bu V trabzanlar yaptığımız 5. zincirin 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir, 8 zincir, 5 zincirin içine 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde hepsinin üzerine batabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben bu uçları bu şekilde sivri bitsin istiyorum. O yüzden burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu ipimizi de bu arkada saklıyoruz. Yarım yastık bu şekilde. Şimdi bu uçlara püskül takılacak. Püskül yapılışına geçebiliriz. Bunun püskülünü taktıktan sonra da uzun yastığı aynı şekilde yastık boyunda yapıp sadece uç kısmını göstereceğim. Şimdi bunun püskül yapılışına geçebiliriz. Püskülünü taktıktan sonra uzun yastığı göstereceğim. Püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım.
İlk önce şu kadar uzunlukta 2 parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. 2 sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300 iğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz. Benim püskülüm hazır. Püskülümün ucundan bu şekilde tahta boncuk kullanacağım. Tahta boncuğumun ölçüsü 19 milimetre. İsterseniz sadece püskül kullanabilirsiniz. İsterseniz farklı boncuklarda kullanabilirsiniz. Farklı ölçülerde boncukta kullanabilirsiniz. Ben 19 milimetre boncuk kullanacağım. Tığ yardımıyla püskülün ipini boncuğumun içinden geçiriyorum. Püskülleri sadece tek tarafa takacağım. Arka tarafa takmaya gerek yok. Hem görünmüyor hem de sürekli düzeltme ihtiyacı gerekiyor. O yüzden arka tarafa takmıyorum. Sadece ön tarafa takıyorum. Ben sadece bir tanesinin takılışını göstereceğim. Diğerlerini göstermeyeceğim. Bu ve trabzanları yaptığımız yerin 3. zincirinden bir tane ipimi alıyorum. 3. zincirin içinden direkt boşluğa da yapabilirsiniz. 3. zincire de yapabilirsiniz. Ben hani kayma olmasın, düz tam ortada dursun diye 3. zincirin içinden yapıyorum. Diğer ucuyla düğüm atıyorum 2 sefer.
boncuğun içinden ipleri tek tek aşağıya çekiyorum. Sonra diğer ucunu çekiyorum. Sonra bu sardığımız püskülün bu sardığımız ipin arkasından beri ipleri püsküle doğru çekiyoruz. Aynı şekilde diğerini. Bu şekilde çekiyoruz. Eğer ipimiz püskülden uzunsa ucunu düzeltiyoruz. Bu şekilde sırasıyla bütün püskülleri takıyoruz. Şimdi uzun yastığın son sırasını göstereceğim. Sonra ikisinin birlikte bitmiş halini size göstereceğim. Ben diğer yastığı bu şekilde yastığın boyuna kadar yaptım. Farklı olsun diye rengini de farklı yaptım. Bu renk yaptım. Masanın üstünde fazla belli olmadığı için yastık kılıfını altına doğru getirdim. Görünsün diye. Şimdi son sıradayım. 2 zincir çektim. Sıramı birleştiriyorum. Bu zincirlerin aynı şekilde ortadan başlamam gerekiyor. İz sürüyerek ortaya geliyorum. Şimdi bu son sırada isterseniz yastığı içine geçirip komple birleştirebilirsiniz. İsterseniz yıkamak için kolay takıp çıkarmak istiyorsanız, sadece kılıfı yıkamak istiyorsanız sadece bu kenarları birleştirip ortada boşluk bırakabiliriz. İstiyorsanız komple birleştirip yastıkla beraber de yıkayabilirsiniz. Sadece şu uçlardan birleştireceğiz. 8 zincir batıp ikisini birleştireceğiz şimdi. İlk önce bir yastığımı düzeltiyorum. Şu anda burası benim tam kenar. Burada bu tam kenara denk geliyordu. Katlayınca burası kendi başına böyle bir kenar. Onun karşısına hiçbir şey denk gelmiyordu benim. İlk önce bir yastığımı bu şekilde bir düzeltiyorum. Şimdi ben bu yastığımı yıkanabilir yapacağım. Birleştireceklerimi işaret alacağım. Nereye kadar birleştireceklerimi, açık kalacak yerleri de kenardan ikişer tane birleştireceğim. Bunları da açık bırakacağım. Bakın bu kenardaki kendi başına olacak. Bunları karşı karşıya denk getirdim. İkişer tane birleştireceğim. Bu iki tanenin yanındakine işaret ekliyorum. Yani bunu birleştirmeyeceğim. Anlamam için o şekilde yapıyorum. Buradan da 2 tane ekleyeceğim. Yani bunlara batacağım. Buna batmayacağım. O yüzden buna da işaret ekliyorum. Siz karıştırmam, işaret eklememe gerek yok diyorsanız yapmanıza da gerek yok. Bu şekilde. Hani karşısındakilerle birlikte işaret aldım. Şimdi bu direkt bu kenar, bunun karşısında bir şey yok. Şimdi bunun karşısındaki bu. 8 zincir.
8 zincir çekiyorum. İsterseniz bu şekilde ikisini birlikte de yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bunun 3. zincirine, buradan da 3. zincirine batıp bu şekilde ikisini birlikte de sık iğne de yapabilirsiniz. 8 zincir, sıradaki bakın V trabzanların ucuna, bunun 3. zincirine, bakın diğer taraftaki diğer taraftaki V trabzanların 3. zincirine batarak onun içinden geçiriyorum. Bir de bu taraftakinin içinden geçiriyorum. İkisini birleştirmiş oluyorum. Şimdi bu iki tarafı birleştirdik. Şimdi bunları birleştirmeyeceğiz, ortadakileri. Şimdi bunları tek tek yapacağız. İşaretimi açıyorum. Bunu birleştirmeyecektik. Şimdi bu ortada tek gideceğiz. Hem bunların ucuna batacağız, burası esnemesin diye, hem de tek gideceğiz buraya kadar. Şimdi tekrar 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi sıradakine geliyorum. Bunu tek yapıyorum. Arkadakine yapmıyoruz, ona yapmıyoruz. Sadece öndekine, bu V trabzanların üçüncüsüne batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bakın arkadakine yapmıyoruz. 8 zincir. Sıradaki V trabzanın tepesine geliyorum. 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. 8 zincir çekiyorum. Sıradaki V trabzanın tepesine geliyorum. 3. zincire bir sık iğne yapıyorum. Diğer sırayı da dönüşte yapacağız. Diğer taraf. Hem böyle tek gidiyoruz buraya gelmek için, hem de buraya esnemesin diye zincir çekiyoruz. Şimdi sonuncuyu beraber yapacağız. İşareti çıkartıyorum. İşaretli yapıyorum sonuncuyu. 8 zincir. Ve trabzanın 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada ikisini birlikte yapmam gerekiyor. Son ikisi. Son ikisini birlikte, bu da kenar. Aynı diğer taraftaki gibi bu tek başına olacak. Son ikisini de birlikte yapıyoruz. Burayı birleştiriyoruz, kenar. Şimdi burayı tutuyorum, karıştırmayayım diye. 8 zincir. Bakın sıradaki V trabzanın 3. zinciri, benden taraftaki, bir de arkadaki V trabzanın 3. zinciri, yani ikisini birleştirmek için ipimi oradan alıyorum. İkisiyle birlikte sık iğne yapıyorum ve ikisini birleştiriyorum. Aynı şekilde bu ikisine de yapacağım. 8 zincir. Üçüncü zincire batıyorum. Aynı şekilde arkadakinin de 3. zincirine batıyorum. İkisini birlikte böyle sık iğne yapıyorum. Tekrar 8 zincir. Bu kenardakinin 3. zincirine batarak aynı şekilde bir sık iğne yapıyorum tek başına. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum burada. Şimdi yastığımı çeviriyorum.
Şimdi burada kalan tek tarafı yapıyorum. Bu ortada kalan tek tarafı yapıyorum. Bakın diğer tarafta buraya kadar yaptık. Burayı da ikisini birleştirmiş olduk. Sadece şu açık olan kısım kaldı. Burayı da buradan başlayıp tekrar yapacağız. Bir zincir. Bakın burayı böyle geldik. İkisini birleştirip devam etmiştik. Burada bunların altından bir yerden ipimizi sabitleyelim. Sekiz zincir. Burayı karıştırmayalım. Bu kenarda ikisini birleştirdiğimiz yer. Sonra arkada tek gittiğimiz yer. İkisini birleştirip bu arkada tek gittiğimiz yer. Şimdi burayı tek geleceğiz. Yani açık kalan yer yastığımızı geçireceğimiz yer. Şimdi bu tarafı tek yapıyoruz. Ondan sonra yastığımız bitiyor. 8 zincir çekiyoruz. Bu ağız kısmı isterseniz yapmanıza gerek yok ama hani çok esnemesin diye yapıyoruz burayı. Eğer isterseniz yapmanıza da gerek yok. Sıradaki V trabzanın 3. zincirine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 8 zincir. Sıradaki V trabzanın 3. zincirine batarak bir sık iğne. 8 zincir. Sıradaki V trabzanın 3. zincirine batarak bir sık iğne. 8 zincir. Sıradaki V trabzanın 3. zincirine batarak bir sık iğne. 8 zincir. Son bu ikisini birleştirerek yaptığımız yere batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Sonra bu iplerimizi saklıyoruz. İpim modelimiz bitiyor. İsterseniz bu üst köşelere püskül takabilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı. Orayı videoda göstermeyeceğim. Diğer yastıkta püskül yapılışını göstermiştim. Takılışını gösterdim. İsterseniz oralara püskül takabilirsiniz. Ben size şimdi bunun bitmiş halini de göstereceğim. Yastığın alt kısmını bağlamak için de böyle sadece zincirden ip hazırlıyorum. Bir sayı yok. Sadece alttan bağlayabilecek kadar uzunlukta, fiyonk atabilecek kadar uzunlukta zincir hazırlıyorum. Bunu düz ipte yapabilirsiniz. Zincir olmasına gerek yok. Böyle sadece zincirde yapabilirsiniz. Bakıyorum fiyonk oluyor mu? Daha yetmiyor. Bu kadar yeterli benim için. İpimi kesiyorum. Bu ipi de zincirin içinde saklıyoruz. İğne de kullanabilirsiniz, tığ da kullanabilirsiniz.
Diğer ucu da aynı şekilde. Ben 2 adet ip hazırlıyorum. 2 yerden bağlayacağım. Sonra yastığa geçiriyorum. Yastığımı geçirdim. Sadece 2 tane ip takacağım. Yıkarken bu ipimiz kaybolmasın diye ilk önce tek başına burada bir düğüm atıyorum. Sonra bu ikisini birlikte bu şekilde bağlıyorum. Ondan sonra fiyonk atıyorum. Bu şekilde iki tarafını bağlıyorum. Bu şekilde bağlıyorum. Ve yastığımızın 4 köşesine de bu şekilde püskül taktım. Yastıkların son bitmiş hali de bu şekilde. Ben iki türlü de çok beğendim. Hem yarım olarak hem de tüm olarak. İki rengi de çok beğendim. Siz farklı renklerde de tam olarak da yarım olarak da yapabilirsiniz. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Sizler nasıl buldunuz? Modellerin yapılışı bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zili açık bırakabilirsiniz. Herkese kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.